Efendim, bir Bülent Şakrak'la tezgaha geldik programında daha sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bize hoş gelip sefalar getiren bu bölüm kim? Çok önemli bir arkadaşımız. Çok önemli bir şahsiyet. Yemin ediyorum bir efsane bizim için. Şervin Yaşar bizlerle beraber. Hangi kamera benim? Hangisini istersen. Hepsi senin şu anda. Merhaba. Yani onu sana düşünmüşler ama problem değil. Hiç dert etmiyoruz. Tamam. Bilemiyorum, ben cep telefonu kamerasını bile doğrultamıyorum daha. Koy kamerayı. Oraya mı? Bak gösterdi, işte kafam karıştı. Olsun. Bir sürü hiç kafanı karıştırma. Olsun. Sen nereye istiyorsan bak. Sırayla hepsine bakacağım ben program boyunca. İstediğine bak, onlar çekerler, yoksa zaten gebertirim çekemezlerse hiç. Sorun yok. Hoş geldin Şero'cum. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın? İyi görünüyorsun. Ben de çok Allah iyiyim. iyilik versin. Geldin, bizi heyecanlandırdın. Çok da mutlu ettin ayrıca. Müsaade olursa. O mutluluk bizlere ait. Ne mutlu. Vallahi billahi biz böyle karşılıklı eğleyelim birbirimizi. Müsaaden olursa başlıyorum. Başla. Bakalım, çok meraklıyım. Ben nereden başlayacağım? Olay nerelere gidecek? Vallahi aslına bakarsan iki gündür soruyorum. Bana soracağın soruları sor. Söylemedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne soracağını hiçbir şey bilmiyorum. Aslında şöyle bir tiyosu var programımızın. Bir hazırlık yapıyormuş gibi görünüyoruz ama böyle ince bir hazırlık o. Çok böyle program formatında olmasın, sohbet sıcaklığını atlamasın diye bir sürü şeyi aslında sürprize ve ana bırakarak ilerliyoruz. Çok böyle büyük hazırlıklar yaptığımız bir program Kıldan ince değil. bir hazırlık. Kıldan ince bir hazırlık. Oraya gidersek bizi taşlarlar. Girmeyelim orada. Efendim şimdi tabii ki nasıl bir çocukluk geçirdiğine kadar gideceğim. Çok merak ediyorum çünkü oraları ama yazarlık meselesi ve edebiyatçı kimliğinle tanınıyorsun, biliniyorsun, çok da seviliyorsun. Harika da işler yaptın. Türk Dili ve Edebiyatı mezunusun ama yükseğini de yaptın bunu. Evet. Bu maceradan biraz bahseder misin bize? Bu mesele nasıl başladı? Buna yönlendirenin kim? Sınava girdim. Kazandım. Kazandım, üniversiteye başladım. O zaman teşekkür ediyoruz. Bir yönlendirenin var. Tabii öyle değil. Çok istediğim bir bölümdü benim edebiyat. Evvelezel. Evet. Yani doktor olmak istiyordum da falan, öyle bir şey yok. Yani edebiyat okumak istiyordum ve yazar olmak istiyordum. Ve o zaman biz 18 tercih yapıyorduk üniversite sınavında. 18 tercihimin hepsini edebiyat üzerine yapmıştım. Yani başka bir şey zaten istemiyordum ve hayalimde başka bir şey yoktu. Dolayısıyla edebiyat okudum ama edebiyat öğretmenliği gibi bir isteğim de yoktu. Yani yazar olmak istiyordum. Sadece zaten niyetin isteğim yazar. buydu yani. Ama hani bunun bir yolunun da edebiyat okumak da değil aslında. Ama edebiyatı seviyorum, okumayı seviyorum, yazmayı seviyorum. Dolayısıyla okul öncesi falan çizdim. Denemelerin falan var mı peki yani bu işe? Evet, yani lisedeyken de yazıyordum, ortaokuldayken de yazıyordum. O zaman kompozisyon yarışmaları vardı. Böyle tatlı. Giriyor muydun o yarışmalara? Evet. Var mı derecen falan? Var. İl birinciliği, il ikinciliği, böyle okul. Gerçekten mi? Hatta böyle benim hiç unutmadığım bir şeydir. Bir dolma kalemim olmasını istiyordum. O kadar çok istiyordum ki dolma kalemim olsun. Çünkü yazar demek dolma kalem demek kafamda o zaman için. Böyle benim de kafamda hala. Yaşla ilgili mi acaba? Alayım ben sana dolma kalem. Ondan sonra bana alan olmadı. Böyle dolma kalemim olsun istiyorum. Ve bir kompozisyon yarışmasına katıldım. Herhalde ortaokuldayım. Sonra il birincisi mi oldum, il ikincisi mi, öyle bir şey yani. Böyle stadyumdayız. Hatırlamıyorum, ilçe birinciliğim öyle bir şey ama yani biz stadyumdayız, bize şey veriyorlar, ödül veriyorlar. Hiçbir şey doğru hatırlamıyorum. Ya vali ya kaymakam yani. Bir bürokrat deyip. Bir bürokrat ya vali yok. Dolayısıyla onlardan birisi hediye takdim edecek. Elinde bir tane paket var. Diyorum ki ben kesin dolma kalem. Yani olacak dolma kalemim artık. Heyecanla bekliyorum. Geliyor kesin diyorum dolma kalem. Baklava çıkıyor içinden değil mi? Hesap makinesi. Sen kompozisyon yarışmasında derece almış çocuğa hesap makinesi hediye ediyorsun. Gerekçe? Var mı gerekçe? Sordun mu ya da? Leblebi yazalım diye herhalde böyle ters çeviriyorsun. Leblebi yazabiliyorsun hesap. Yazabildiğin tek şey o. Öyle bir hesap makinesi çıkarttık, içinden hesap makinesi çıktı. Mevzuya bak ya. Edebiyat yarışmasında hesap makinesini. Öyle yani bir çocuğun nasıl böyle hayal kırıklığı yaşadığını ve öyle de şu dumur dediğin durum tam olarak bu, böyle açıyorsun hesap makinesi. Öyle çok bir acıklıymış anımız
Sonra yine hep yazdım ama bir tarafta böyle biriktirdim. Üniversitedeyken de hep yazıyordum. Böyle işte dergilere gönderirdik. O zamanlar bu kadar çok edebiyat dergisi yoktu. Bir sürü Ondan hikayem sonra- var zaten geçmişten, yani Evet. çocukluğundan bu yana. Onları işte böyle yazıp biriktirdik. İlk Sonra dolma bir gün- kalem nasıl oldu? Şimdi ben oradayım hala. Dolma kalem olmadı çünkü hesap makinesi gelince. İlk dolma kalemimi kendim gittim. Hakikisinden Evet. aldım imza günleri için. Ondan sonra böyle güzel onu dolduruyorum. Evet. İmza günlerinden önce gidiyorum. Fakat çabucak bitiyor. Yani imza günleri uzun. TÜYAP'ta çok şükür bir 7 saat imza yapıyoruz. Dolma kalem mi dayanır ona? Maşallah, evet. Ondan sonra o kalem aşama aşama düştü sonra. Dolma kalem zahmetli, içi pahalı. Ondan sonra kurtarmıyor kalem. Kitaptan fazla. Kurtarmıyor geliyor. nedir? Sonra tükenmez kaleme gidiyoruz. Ondan sonra böyle pilot kaleme geçtim. En son böyle geçen gün elimde hani bu şeyde yolda satıyorlar ya böyle Bakkallardaki turuncu bakkal mavi kalemleri turuncu mavi kapaklı. Onlar çok yumuşak, çok güzel kayıyor böyle insanın elinden. Daha da Bayıldım samimi ona, bence. çok da samimi. Onlardan görünce hemen ben gidip alıyorum. Abi ben alayım hepsini onların diye alıyorum. Çok iyi, onları kullanıyorsun. Doğum kalem hayalimiz Hediye oradan etmek de geldi kolay olur buraya onları. kadar. Hemen kaleminizi efendim falan. Alabilir miyiz de buyurun bir tane daha edeyim hadi. Peki şimdi imza günleri demişken gerçekten inanılmaz bir popülariten var. Yani bir yazar olarak, ayrıca bizim ülkemizde bence çok değerlisin bir kadın olarak. Çok önemli bir yerdesin. Vallahi yaptığın işlerle ve insanların sana olan sevgisiyle ilgili bir durum var ortada. Bu popülaritenin başlangıcı. İlk nasıl oldu? Nasıl karşıladın? Çok merak ediyorum. Senin acayip bir mizahi tarafında olduğu için. Yazarlar hayattayken çok tanınmıyor aslında Evet. bakarsan yani. Hatta bunu geçen gün şöyle tecrübe ettim. Bir yerde bir imza günündeyiz. Bir tane çocuk geldi. Kitabını imzaladım ve bana dedi ki ben sizi ölü zannediyordum dedi. Nasıl ölü zannediyordun dedi. Ben dedi çok meşhursunuz ya dedi. Bu kadar ölmeden olamazsınız. Yani ölü zannediyordum ben sizi dedi. Ondan sonra tabii ben ne Çok iyi diyeyim? kadındım ben deseydin. Ondan sonra neyse sonra böyle imza bitti falan. Bu bitmedi, devam ediyor. Çocuk orada kitap bakıyormuş. Kitapçıdaydı. Ben de lavaboya diye çıktım. Tuvaletin önünde karşılaştık. Tuttu ensesinden dedim ki dedim oğlum bak bugün dedim hiç unutma. Hem hayattayım hem işiyorum. Ya sağ unutmayacağım dedim. Popülarite peki nasıl, bir anda mı yaptığın bir işinde bizde mesela şey gibi bir karşılaştırması var bunun. Buna hazırlanıyorum mesela. Bir Bugün dizide buna oynadım. hazırlandım. Bizde öyle oluyor. Ya televizyonda bir iş yapıyorsun. O iş tutuyorsa, çünkü tiyatroda falan öyle eskisi gibi değil. Tiyatrodan ünlü olmak falan diye bir şey yok. Eskiden büyüklermiş onlar. Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar falan. Tiyatrodan ünlü olanlar. Bizim dönemimizde çok öyle bir şey yok. Televizyonda bir popüler iş yaptığın zaman bir popülarite yakalıyorsun hemen. Sizde nasıl oluyor çok mu, ya da seninki nasıl olduğu merak ediyorum. Ben de şöyle oldu. Sosyal medya bu konuda çok destekçim oldu. Yoksa yazar dururduk kitapları yani. Öyle gerçek bir yazar olurduk. Yaz otur. Sosyal medyanın ciddi desteği oldu. Orada zaten yönettiğim bir hesap vardı. Çocuklar ve oyunla ilgili, çocuk oyun ve yaratıcılık üzerine paylaştığım oyunların, yazıların olduğu bir hesap vardı. Bununla birlikte işte hem kitapların da oradan tanıtımı ve işte sonuçta yazıyorsun, yazdığın haberdar oluyorlar ve bunun etkisi çok fazla oldu diye düşünüyorum. Kadın Diye dayanışması. düşünüyorum, eminim. Eminizin kadın dayanışması diye de bir şey var ama. Evet. Değil mi? Yani burada sizin acayip bir durumunuz. Kime yapıyorsun onları? Kadınlara. Ha, kadınlara. Ben de hayır yapıyorum kadınlara. Ben zaten şunu yapamam. Bende durmuyor. Şu ya kalp işte. İşte kalpten de benimki Burada daha benim çok, kalbim de benden kalp oluyor mesela. benimki daha böbrek gibi Herkes duruyor. ters yapıyor onu. Böyle Kurbandı. şöyle bir şey yapıyorlar. O zaman çıkıyor. Karşı tarafa güzel görünüyor. Benimki buradan bakınca bana güzel ama oradan kalp gibi değil şunlardan dolayı. Bunları yok edemediğim için. Bunu da böyle bir sürü şimdi bizi Öyle ama işte. Şermin maymun ettin bizi ya. Kalp Bunda işte yani. Kalp. benimki böbrek gibi, Öpüyorum, bunu herkese ayırıp sevgiler. mangal Öpüyorum. şey. Neyse. Tabii şimdi kadın dayanışmasıyla ilgili bir durumunuz var. Oraya atlayamayacağım. Çünkü ben kendi Atlamam. kıymetli eşimden de bildiğim bir durum var ki gerçekten acayip şekilde birbirinize destek ve meseleyi bir anda büyütebilen bir
ne diyeyim, cins mi demeliyim ya da kadınla ne demeliyim de ayıp etmemeliyim şimdi? İnsan. İnsan. Hı hı. İnsan. Bir insanlar topluluğusunuz. Çünkü bizde mesela bana çok sık söylenen bir şeydir bu. Ben arkadaşlarıma çok destek olmak isterim. Ondan sonra kendi hemcinslerime aynı şekilde destekte görmek isterim. Yani gider yardım isterim. Bana bu konuda sen yardımcı olabilirsin diye. Ya da herhangi bir yardıma ihtiyacı varsa orada var olmak isterim, yanında olmak isterim. Ve paylaşırım da pek çok şeyi. Ama bir gün bir arkadaşım söylemişti. Demişti ki kadınlar birbirlerini kıskanırlar ve paylaşmazlar. Hani dedim ki yani kadınlar böyle olabilir ama biz insanız. İnsanlar paylaşırlar ve birbirlerini kıskanmazlar. Süper. O yüzden o sayfadan beni destekleyen herkes, kitaplar açısından destekleyenler ya da hani kadınlar birbirleriyle böyle dayanıştıklarında, ortak bir şeyler yaptıklarında orada belki kadın kimlikleriyle değil, insan olarak var oluyorlar. O yüzden daha genel bakmak gerekiyor. İnsanlar birbirlerini destekler, birbirleriyle paylaşır ve birbirlerinin yanında olur. Evet evet, %100 öyle. Yani şey gibi de bir durum var. Ben şimdi tabii kadınlar üzerinden meseleyi açmış, ne kadar açmış gibi görünsem de ben seni tabii ki bayağı tanıyorum açtım yakından ama şöyle de bir hal var ki biz mesela programın içeriğini hazırlarken ve konukları düşünürken bildiğim bir şey var ki bizim ekipte de bir sürü insan var. Edebiyatla ilgilenen de bir sürü insan var. Sen camianın kadın erkek yok, sen bayağı meşhursun. Böyle bir gerçekten... Evet, iyi, güzel, sevinirim. Ne? Sevin diye Bilmiyorum. söylemiyorum ki Şermin ben şu anda bunu. Tamam peki, hemen görmeyeyim peki. Devam et sen. Yok yok, vallahi böyle bir durum var ve bu bence çok kayda değer bir başarı ya. Bence çok önemli bir şey de. O yüzden altını da böyle yani doldurmaya çalışırken bunun böyle saçmalamaktan çekiniyorum şu anda ama ne hissettiğini de merak ediyorum açıkçası. Bununla ilgili yani bu gördüğün ilgiyle ve geldiğin yerle ilgili yazar olarak. Kendin kurdun ya biraz önce cümleyi. Ben söyleyecektim sana. Çünkü yani ölmeden gibi böyle bir sevimsiz şaka da yapmak istemiyorum ama bu durumun sana hissettirdiği şeyi merak ediyorum. Herhalde canım. Amin. Tabii daha genciz, ne oluyor ayrıca oturuyorduk. Ya tabii çok güzel bir şey. Yani sonuçta yazıyorsun ve yazdığın şeyi paylaşmak için yazıyorsun. Yani bir şekilde birine okumak için, birine aktarmak için yazıyorsun. İçini döküyorsun ve bunun karşılık buluyor olması. Hatta bundan daha güzeli insanların okuduklarında kendilerini buluyor olmaları. Evet. Burada ne kadar beni anlatmışsın, ne kadar da benim halime tercüman olmuşsun, ne kadar da benim hislerimi yansıtmışsın demeleri muhteşem bir şey. Evet. Yani anlatamıyorum diyemeyeceğim, bunu anlatırım. Ama çok uzun anlatmam. Anlat, bizim zamanımız var. Hiç dert değil, istediğin kadar neyi ne kadar anlatmak istiyorsan Niye? Sorulardan yırtmak istiyorsun. Hayır hayır, hiç öyle bir durum yok. Bana Yok, bunu bağlayacağım yerlere anlattıracaksın, çok sorular. hayır bağlayacağım Yemem. yerlere çok güzel çanak tutuyorsun şu anda çünkü şöyle de bir hal var ki yazım dilinle ilgili. Çünkü bizim gibi kendim gibi aslına bakarsan küçük yerlerde büyümüş insanları yakalayan bir dili var yazdıkları. Bu senin yetiştiğin yer. Aslında Almanya'da olmuşsun. Evet öyle Doğru mu? olmuş. Ama sonra bir çocukluk ve gençlik dönemi var Bilecikliyim ki. ben. Evet. Bilecik'in Kınık köyündenim. Dolayısıyla çocukluğum da orada geçti. İlk gençlik yıllarım da orada geçti. Çok da seviyordum ve beni çok besleyen bir yerdir. Hı-hı. Dolayısıyla onların hepsi şeye yansıyor. Hala ilişki içindesin zaten. Evet, Orayla hala kopmuş falan değilsin. Evet. Bir sürü hikayende hep oralardan. Evet. Senin hikayelerin, sana ait şeyler yani. Şimdi mesela ben onu ebeveynlere çocuklarınızla sohbet edin ve çocuklarınızla sohbet alanları yaratın derken çok anlatırım. Çocukken ben çok böyle sohbet dinlemeyi çok severdim. Annem hep derdi ki çok laf dinliyor bu. Ha. Çok laf dinliyor, anlatmayın yanında konuşmayın derdi. Ondan Sen gidip sonra anlatıyor muydun başka yerlerde? Çünkü? anlatırdım. Çok laf dinliyor bu, sakın yanında konuşmayın derdi. Hatta böyle işte 2 tane kadının terliğini orada görmesin, üçüncüsü hemen hemen geliyorlar. Bayılırdım çünkü dedim hiçbir şey kaçırmayayım yani. Herkesin hikayelerini dinlemeye. Vallahi hala onları yazıyorum. Dolayısıyla o kadar çok laf dinlemişim ki anlat bitmiyor yani. Öykülerin arasında mutlaka oraya bir giriyorsun sen. O hikayelerin içerisinde mutlaka onlardan bir şeylerden bahsediyorsun. Ne yapacağız bunları? Şöyle şimdi eldivenleri de takarak sohbetimize devam ediyoruz. Peki. Peki O yaz... yüzden çocuklarınızla konuşun ve çocuklarınıza nitelikli sohbet ortamları Yarat. ters giymeseymiş miyim bir şey olsun. Bunu yapan ilk konuksun ya. Yemin ediyorum tarihe geçti şu anda. Keşke kalsaydı o öyle.
Olsun düz takalım Benim Şermin be. tersim Pistir. Peki kaç kitap oldu? sanıyorum çocuk kitaplarıyla birlikte 13. 13 kitap maşallah. Maşallah maşallah. Dedemin... Ne yapacağız? Kimi keseceğiz? Şimdi biz burada konseptimiz gereği efendim biraz sonra kebap meselesine geçeceğiz ama kebapları pişerken biz kebabın salatasını kendimiz hazırlıyoruz. Allah'tan kork, bir çay söyle. Ya ne demek ya? Senin için ne sürprizlerim var? Çay değil ama işte konuğun da böylesi tatlı. Nerede bizim çaylar? Bizim sana hazırladığımız sürprizler vardı. Geldin onu da ağzımıza tıktın şimdi. Ne Tamam vardı? yok bir şey yok. Çay ver çay. Nerede çay? Getirin çay getirin. Çaydan sürpriz yaptıydın. Çaydan da neler yaptıydın çayla. Neyse o zaman ben devam ediyorum. Buyurun efendim. Çay geliyor şimdi. Salatamızı kendimiz hazırlıyoruz. Yapalım. Yani sen eti şeyden sonra program bittikten sonra yiyeceğiz ama nasıl mesela dürüm mü yemek istiyorsun yoksa ayrıca Hiç mı? fark etmez. Salatanı nasıl hayal ediyorsan öyle yapıyorsun kendine. Tamam. Mesela soğan kullanıyor musun? Kullanırız. Buyurun. Ben de kullanıyorum. Soğanı elbet kullanacağız. Soğan yemeyen oluyor bazen. Soğan yenmez mi? Evet soğan bence de yenmiyor. Onu geçtim. Et yemeyenler var. Hamur yemeyenler var. Anlamlandıramadığımız değil mi? Anlamadım. Soğan Bugün yemeyen, buradan bunu açık soğan- etmek istiyorum. soğan Bugün yemeyene bir şey yok. evet bugün Şermin bizde misafir. 1-2 gündür çoluk çombak hep beraberiz. Çok güzel. Ve bir mantı yaptı. Ben yemin ediyorum böyle bir şey görmedim. Ya. Sansasyonel yani. Vallahi billahi. Çok iyiydi mantı. Mantının patentini alıyor musun? Afiyet şeker olsun. Ne yapacağız patenti ya? Ne patenti? Yapalım yiyelim Yapalım, diyorsun. yiyelim. Ne yani. yapacağız patenti? Tamam evet saçma oldu gerçekten. Her şey mi marka? Her şey mi? Her şey bir marka. Bir Her dur şey be bir marka. insanoğlu bir dur. Dedemin bakkalı. Yes. En sevdiğim, en etkilendiğim eserim. Yani okudum kitaplarını tabii. Dedemin hep de takip öyle. ediyoruz ama deden de seviyor değil mi? Ya Ben o de çok seviyorum bakalım. neden bu kadar önemsediğimle ilgili bir defa biliyorsun. Ben onun film Geçen olmasını dedim ki istiyorum. dedeme. Hı? Ne de dedim? Özlüyor musun dedim, bak kapattı bakkalı biliyorsun. Evet. Özlüyor musun bakkalı dedim. Hayır dedi. Öyle kaldım. Fakat dedi işine yarayacaksa her an özleyebilirim dedi. Niye Ben özlemiyormuş yazayım. peki? Bunu almış adam ya. Zordur bakkalcılık. Bakma sen öyle dur. Müşteri çekmek kolay mı ya? Köylük yerde ama ne bileyim hani bir de ya anlattığın şey o kadar mesela ben onun film olmasını istiyorum biliyorsun. Ben de istiyorum. Onun böyle senaryolaştırılıp film yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve bizim şimdi Bizim bir biz o arkadaşımız var bakkalları mesela. gördük ya. Benim bir arkadaşım var. Ben ona dedim ki bundan film dedim çok güzel olur dedim. O da bana dedi ki öyle olur dedi. Hadi çalışalım o zaman dedim. Bana laf sokuyorsun. Çalışalım dedi. Çalışalım dedi. Hala çalışıyor. O Evet, arkadaşımın evet. burada Bana kim laf olduğunu sokuyorsun. kameralar önünde açıklamak istemiyorum. Evet. Bak. Tepsilerden Teşekkür ederim. falan. Şeker kullanmıyorum ben. Şeker kullanmıyoruz. Evet. Şeker kullanmıyorum. Şekeri geri gönderiyorum. Ceyda Dümenci bunu görsün. Hatta kaşık kullanmıyorum. Kaşığı da görsün. O derece. Ne kadar mesaj içerikli. Buradan karıma da mesajımızı ilettiğimize göre. Zaten buradan da açık edeyim. Hanım da burada oturuyor. Şurada oturuyor şu anda. Şurada oturuyor. Var mı kamera? Çekseniz oğlum. Orada oturuyor bak. Görüyor musun? Orada arkadaşını bırakmadı. Bırakmaz. Geldi buraya. Vallahi billahi ya. Böyle bir sevgiseli. Ben gerçekten senaryoyu çalışacağım. Biraz önce soktuğun lafı aldım, kabul ettim. Şu anda derinliklerimde hissediyorum bütün Çok tezgaha kalbimde. gelmiş gördüm seni. Yemin ediyorum sürekli böyle manşet cümleler kuruyorsun Şermin. Program senden sonra yemin ediyorum çok... Ben sana ne dedim? Evet, Evet, bunu açıklamak istiyorum. evet. Ne dedim? Ne oldu? Çayından bir yudum al bence. Su içeceğim, su. Çay diye yedin bizi. Niye su içiyorsun ya? Onu da içeceğim. Çok sıcakmış. Dedim ki, hazır mısın programa dedi. Hazırım dedim. Sana öyle bir program çekeceğim ki dedim. En Evet. çok izlenen Program olacak dedim. Doğru. Böyle bir iddiayla geldi. Biz bütün konukların bu coşkuyla gelmesini Herkes istiyoruz. bunu izleyecek. İzlemezlerse Bize dedim. lazım olan Şermin Yaşar coşkusu. Evet. Buradan da bunu herkes duysun. Öyle sallana gelmek yok. Öyle yok. Böyle iddialarla geleceksiniz. Gerekirse dedim takipçi satın alırız.
Gerekirse pisleşmenin sınırı yok yani. Gene de en çok izlenen program olacak. Herkes izleyecek onu. Çoluk çombak hepiniz oturun baştan sona bir daha izleyin. Bravo. Çevirin dönün izleyin. Şimdilik sosyal sorumlulukla ilgili bir yığın şey yapıyorsun. Dikkat çekmeyen ve özen göstermediğin hiçbir şeyi paylaşmıyorsun ya da altını çizmiyorsun. Evet. Bununla ilgili söylemek istediğim çünkü yani şöyle bir durum var. Sosyal medyayı ne kadar doğru kullandığınla ilgili aslında bir şey söylemeye çalışıyorum da cümlelerim yetmiyor olabilir. Beceriksizlik edebilirim. Bununla ilgili yönteminden biraz bahseder misin lütfen? Reklam falan yapmıyorum diye mi diyorsun? Hayır, reklam yapmıyorsun ve aynı zamanda altı çizili hep böyle bir şey anlatan bir hal var ya ortada. Ay evet ya. Ve bu halde samimiyetsiz bir yerden değil. Yani yukarıdan bizi rahatsız eden bir yerden değil ya. Bu bir beceri sonuçta. Rahatsız olmuyorsunuz mu gerçekten? Vallahi olmuyorum. Olsam söylerim. Burada da hem de öyle bir söylerim ki program benim kızım. Senden mi korkacağım? Ne kadar hızlı konuştum her şeyde bir anda kustum. Ne doğmuşsun sen bana karşı ya. Dolmadım ya. Tam tersine iyi şeyler söylüyorum. Allah Allah. Doğmuşsun sen. Bak Vallahi bir dolmadım sesiniz yükselmeler. Yok tamam, bıçağı program, böyle şak diye vurmalar. Burada şey olsun hani bizde orkestra yok ya. İki gündür bıkmışsın sen benden. Yok estağfurullah. Vallahi öyle değil. Bununla ilgili yöntemini merak ediyoruz ediyorum. Ben de ediyorum, Yani millet de ediyor açıkçası bence. bir stratejim yok. Bununla ilgili yok ben sosyal medyada şöyle yapayım, böyle olursa iyi olur, şöyle olursa kötü olur gibi bir stratejim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ben içimden geldiği gibi günlük hayatta, bana bazen soruyorlar bütün o paylaşımlarını aylık mı hazırlıyorsun diye. Diyorum, Aylık mı hazırlıyorsun? hiç diye. işim yok, aylık paylaşım hazırlayacağım. Vay ansını ya. Bunu da Böyle bir düşünenler dünya değil mi? yok yani. Aylık Değil, hazırlayan günlük. var mıdır peki? Böyle bir şey var mı yani? Ne Bunu bileyim biliyorlar ben. da mı soruyorlar Öyle acaba? aylık mı yazıyorsun yazıların diye. Hayır o anda geliyor. O anda ne paylaşmak istiyorsam o an için yazıyorum. Ve paylaşıyorum. Ama tabii ki de bu bir etkili bir mecra. Evet. Ve insanlar daha fazla şey öğrenebilirler. Bildiklerini hatırlayabilirler. Bir şey öğretmek kaygım yok zaten pek çok zaman. Yazdıklarım kimsenin bilmediği şeyler de değil. Ama bazen farkına varmadıkları şeyler olabiliyor. Dolayısıyla istiyorum ki hani orayı boş kullanmayalım yani öyle eğlenelim de ama bir taraftan da bir faydası da olsun. Birileri bir şeyler aktarabilelim. Hiç bilmeyen şeyler oluyor mesela bazen. Siz bir bilgiyi biliyor oluyorsunuz ama karşı taraf daha önce hiç duymamış olabiliyor. Evet bugün bilgi bana yaptın onu veriyorsun. 2-3 kere. Hangisinde? Ya hangisinde değil böyle birkaç tane bilgi verdin ya dedim ya sana en mesela sonunda. sizin Ben o bunların birçoğunu bahçedeki bilmiyordum diye. kamelya ağacı Ha için kamelya. Bunu mesela. buradan anlatsana Evet. hakikaten. Bak şimdi acayip entelektüel bir bilgi geliyor. Kültür şokuna sokuyoruz sizi şu anda. Şermin Yaşar'la Kültür Şoku programına hoş geldiniz. Buyurun efendim. Estağfurullah. Anlatsana şu kamelya hikayesini hakikaten. Şimdi Ceyda ile Bülent'in evinin mutfak penceresine bakan bir tane ağaç var. Çok güzel bir açmış. Ona bizler kış gülü diyenler de var. Ne güzel yaptın o salata öyle incecik incecik. Şermin'cim bizimki de yılların deneyimi burada. Kaçtır program çekiyoruz. Sonuçta tezgaha Benimki geldik. söğüş. Söğüş yaptın sen. Evet. Kamelya ağacı var. Böyle küçücük bir böyle gül açmış kış günü. Onu orada gördüm. Sonra dedim ki bunun adı kamelya. Ama biz de kamelyayı daha çok böyle o çardaklar için kamelya diye kullanıyoruz. Oysa yanlış bir kullanım. Çünkü onun adı kameriye. Kamer ay demek. Eskiden insanlar işte bizim gibi oturup televizyon seyretmiyorlar. Akşam eğlencesi. Ondan sonra böyle işte YouTube'da takılmıyorlar. YouTube'dayız. Bize de laf sokuyorsun şu anda. Olsun. Kendi Kendini kendine. eleştireceksin. Evet, evet. Bravo. Önce Bravo kendini. bence de. Evet doğru söyledin. Evet. Evet. Bıçağı bir kere de kendi sapla. Hakiki deli ya. Cezası etmiyor, YouTube izlemiyor. Ne yapacak bu adam? Gidiyor bahçede Mehtap'ı izliyor ya. Ay seyrediyor. Ayın çeşitli hallerini izliyor. Uğraşa bakar mısın? Nereye Evet. gidiyorsun? Ayı seyredeceğim. Ayı seyredeceğim. Böyle Bunu iş güzel bir edinmiş şey. kendi. İş edinmiş kendi. Böyle güzel bir şey. Böyle Tamam. ince bir ruh. Ondan sonra diyorlar ki herhalde zannederim ayakta seyretmeyelim, bir tane de kendimize oturacak yer yapalım. Daha doğrusu böyle güzel bir alan yapıyorlar kendilerine. Ve o çardaklara kameriye diyorlar ya. Ay izlenen yer. Tamam. Şemsiyeye nasıl şems, güneş ve şemsiye diyorsun. Güneşlik. Bu da aylık aslında bakarsan. Tamam. Ayı izlediğin yer. Adı da kameriye. Ama geliyor kamelya onun yerini alıyor ve sen kameriye dememeye, kamelya demeye başlıyorsun zaman içerisinde ama yanlış kullanıyorsun. Kamelya aslında çiçek. Kamelya bir çiçek. Evet.
Bir de biliyorsun Kamelyalı Kadın romanı var. Evet. O Çekirdek mesela nerede çekirdek ya? Versenize çekirdek verin ya. Ver ne olacaksa olsun ya ver. aman vallahi çekil sürpriz. Ya, Ay. delirdi ya gel. Ha, Şermin hepsi bitecek bunların. Vallahi bak kontrol edeceğim. Kamelyalı Kadın'daki de işte oturduğun yer değil. Çiçek yetiştiriyor Bak. kadıncağız. Öyle. Bilgin bitti mi abi bilgi aktarımı? Vardı şimdi ötesi Hayır çok bir yere geçeceğim sonra geri geleceğiz çünkü. dedikoduya girer Çünkü girmiyor. şöyle çok güzel bir yerden bağlı şimdi. Kamelya deyip bir bitkiye aktar. Bak şu ne kadar tatlı bir şeydir. Oradan tek tek almıyorsun. Avcunu alıyorsun. Avucun içine Burada. alıyorsun. Ne hoş bir. Çekirdek yeme ritüeli. Evet. Şimdi o zaman biz çekirdeğimize devam ederken Buyurun. böyle bizim programımızın böyle küçük Başımız batmasın. anlık bir belgeseli var yani böyle 3 dakika zaman ayırdığımız bir belgesel bölümümüz. Ne yapacağım? İlkokul öğretmeni falan mı geldim? Değil ya bir dur kadın ya. Bir dakika ya. İlkokul arkadaşlarım gelecek. Hayır değil. Bir tane abimiz var. Çok kıymetli bir abimiz var. Şimdi onunla ilgili hazırladığımız bir video var. Oraya gideceğiz müsaadenle. 3 dakika sonra geri geliyoruz. Tamam. Tamam mı? Hiçbir meşe palamudunu elinize alıp incelediniz mi? Eğer böyle bir fırsatınız olduysa mutlaka düşünmüşsünüzdür. Bu küçücük şey uygun şartları bulduğunda devasa bir ağaca dönüşebilir. 2-3 santimlik bu tohum 20-30 metrelik bir ağaca dönüşürken 500 yıla yakın bir ömre sahip olabilir. İçinde yaşadığımız doğa, üstünde gezindiğimiz toprak, insanlığa bahşedilmiş en büyük nimetlerden biri. İşleyişi son derece sabit ve basittir. Siz ona ne verirseniz, o da size fazlasıyla karşılığını öder. Ve eğer siz onunla savaşa girerseniz, kesinlikle kazanma şansınız yoktur. Mustafa Göçer, günümüzdeki birçok insanın aksine doğayla barışık olmayı seçenlerden biri. Doğada bulduğu tohumları, fidanları, çekirdekleri ve yaşama ihtimali olan her şeyi topluyor. Her bir çekirdeğin, her bir tohumun ve her fidanın yaşama şansı olduğunu düşünüyor ve onlara ait olduğu yere, toprağa gömüyor. Her dağda dalında oturduğum ağaçlar var diye özetliyor yaptığı işi. İnsanlara da ilham oluyor ve doğa gezilerinde insanlara ağaç diktiriyor. Herkesin bu mutluluğu tatmasını istiyorum diyor. Bu mutluluğu paylaşmanın başka yolu da yok zaten. Havaların güzel olduğu günlerde de çocuklarla çıkıyor geziye. Çocukların evlerinden getirdikleri tohumları buluşturuyor toprakla. Doğa sevgisini aşılamanın birçok yolu olabilir. Ama galiba en doğrusunu Mustafa Göçer yapıyor. Mustafa 40 yıldan uzun süredir ağaç dikiyor. Ve ömrü yettiğince de ağaç dikmeye devam edeceğe benziyor. Diktiği ağaçlar ise yüzyıllar boyunca ayakta kalacak. Tüm bu süre boyunca da o tohuma şans veren, onu toprağa gömerek fidan olmasını sağlayan kişinin anlatılmayan hikayesi ormanlar boyunca yankılanacak. Her tohum bir canlı gibi yaşamayı hak eder. Eğer ona bu şansı veren siz olursanız belki bunu dile getiremez. Ama o ağaç bunu asla unutmaz. Eyvallah. Evet, böyle de bir Mustafa abimiz. Çok tatlı. Kendisini doğaya adamış biri. Senin kamelyalardan yola çıkarak oraya geçmemiz aslında manidar da oldu. Böyle de insanlar var. Biz de onlara olabildiğince işte dokunup onlardan haberdar etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkürler efendim. Şimdi Onun eline sağlık ben. değil Ağaçları mi? diktiği için. sana da teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğin için. ne demek efendim ya ne demek konusu olmaz. Şimdilik müsaade olursa devam ediyorum. Evet canım. Oyuncu anne. Evet buyurun. Orasının o hikayenin ne kadar önemli olduğunu, senin için de ne kadar önemli Evet. olduğunu ve insanlar için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Büyüttük çocukları öyle oyun Evet. oynaya. Evet. Nereden çıktı? Nasıl oldu? Nasıl buldun bunu? Bu müthiş bir fikir çünkü. Vallahi hiç fikir peşinde koşmuyordum. Çocuklar doğdu, ben de onlarla oyun oynamaya başladım. Çünkü yani çocuk dünyaya getirmişiz, onunla oynamamız gerektiğinin farkındayım. Çocuklarımla oyun oynuyorum. Ve bana hiç de değişik bir şey yapıyormuşum gibi gelmiyor açıkçası. Bunları da o zaman sadece Facebook hesabım var. Açıkçası Facebook'u da öyle hani çok aktif de kullanmıyorum o zamanlar. Fakat böyle işte benim akrabalar falan görsün çocukların fotoğraflarını diye.
Öyle paylaşıyoruz. Sonra bir arkadaşım var, Banu. O böyle sosyal medyayla falan ilgilidir. Banu dedi ki çok keyifli şeyler oynuyorsun çocuklarına. Bunu bir sayfa açsana. O ne diye sordum. O kadar bir haberi. Dedi ki işte sayfayı açıyorsun. Oyunları orada, fotoğrafları orada paylaşıyorsun. İnsanlar seni takip ediyorlar. Hiç beni tanımayan insanlar mı diye sordum. Evet dedi. Ondan sonra nasıl oluyor o iş falan filan dedim. Dedim sonra yani benim onlarla uğraşacak vaktim de yok esasen. Yani hem çalışıyorum hem 3 tane çocuk var. Evet. Ondan sonra onlarla vakit geçiriyorum. İşte kitap yazıyorum. Dolayısıyla hani çok uğraşacak. Doğru, çocukları büyütürken çalışıyorsun da aynı zamanda aslında. Böyle evet. Boş sadece çocuklarla oynayan bir durumun yok yani. Ondan sonra Banu dedi ki ben ilgilenirim dedi. Tamam dedim. Banu açtı bir hesap. Ben normal Facebook'a yüklüyorum. Oradan alıyor ve açtığı sayfada paylaşıyor. Oyuncu Anne sayfasında paylaşıyor. Hı. Ondan sonra işte adı ne olsun dedi. Sayfanın dedi. Şermin Yaşar ile annelik olsun mesela falan dedi. Yok dedim ya, o çok iddialı bir şey yani. Oyun oynuyoruz ya dedim. Oyuncu anne olsun madem dedim. Öyle açtı. Ondan sonra oradan paylaşıyor falan. Sonra böyle bir gün bir baktım 5000 kişi takip ediyor. Ondan sonra gözlere bak ya. 5000 kim bunlar yani 5000 kişi? Ondan sonra bana dedim ki şifreler falan onda. Bana dedim 10.000 olur mu ya bir gün? Dedi. Olur herhalde dedi. Sonra 10.000 oldu dedim. Banu sağ ol, ben geri kalanını hallederim kendim, versen bana şifreleri. Ondan sonra sağ olsun açtı yani. Şu anda kaç takipçisi var onun? 1 milyon falan. Milyar. Yani Instagram'da 1 milyon oldu işte 27 milyon. 27 milyon. Ve o zaman şunu fark ettim. Şimdi sende bir şey varsa, eğer sen ona doğuştan sahipsen zaten, onu sende var olduğunu fark etmiyorsun. Ya da başkasında da olmadığını fark etmiyorsun. O yüzden ben zannediyordum ki insanlar çocuklarıyla böyle işte şundan 9 tane oyun üretebilirler. Sen nasıl yapıyorsan öyle. Ya da hani hiçbir şey yoksa ellerinin altında çocuklarıyla vakit geçirebilecek oyunları bulabilirler, o imkanı kurabilirler, o sohbet ortamını yaratabilirler. Böyle zannediyordum. Fakat öyle değilmiş. Öyle değil, o sana has bir şey. Öyle değilmiş. Yani en böyle benim için çok yaralayıcı olan aslında insanlar oyun oynamayı da sevmiyorlarmış. Yani benim gerçekten böyle duyduğumda çok üzüldüğüm ve çok da şaşırdığım bir şeydi. Sıkılıyorlarmış oyun oynarken. Ondan sonra hoşlanmıyorum diyor, sıkılıyorum diyor. Dolayısıyla ilk önce kendim onu bir anlamaya çalıştım. Yani nasıl genel böyle bir tespitin mi var? Söylüyorlar zaten yani, ama ben çok sıkılıyorum oyun oynarken diyor. Çocukla oynarken? Evet. Ondan sonra işte oynarken sıkılıyorum diyor. Ondan sonra sevmiyorum oyun oynamayı diyor. Fakat hani şimdi bu da benim dünyama çok uzak bir şey. Evet, ama anlayamıyorum da yani ben de mesela çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum. Ama oyun oynamaktan kasıt ne acaba? Seninkilerin her birinde bir buluş var. Şimdi sen mesela arkeoloji oyunu icat ediyorsun yani. Yo, ama mesela şeyden de sıkılıyorlar. Yani hani genel olarak mesela bakımını çok iyi yapıyorum diyor. Yemeğini yediriyorum, temizliğine sorumluyum, bakımından çok ilgileniyorum diyor. Ondan sonra hani ben diyor çok iyi annelik yapabiliyorum diyor ama oyun oynayamıyorum diyor. Ondan sonra kimisi diyor ki mesela ben diyor çok güzel ders çalıştırıyorum diyor ama oyun oynayamıyorum diyor. Ve hani sonra baktık ki bunu nasıl anlatabiliriz? Çünkü bu çok önemli bir şey. Yani sevsen de sevmesen de çok önemli bir şey. Ama sevmeyerek yapılacak bir şey değil. Evet. Dolayısıyla ilk önce bunun önemini kavruyor olması lazım. Niçin önemli? Çocukla vakit geçirmek dediğimiz şey temelde ne? Dolayısıyla hani ve o bağ içerisinde, o kendiliğinden oluşan o sayfanın içerisinde yavaş yavaş böyle ilgi duyanlar gelmeye başladılar. Onlar sormaya başladılar. Baktık ki oynuyorlar. O kadar tatlı bir şey ki bu. Yani siz sayfaya bir oyun paylaşıyorsunuz. Ondan sonra bir sürü mesaj geliyor. Aynısını yapmışlar böyle. O çocukların yüzündeki gülümseme, o gözlerindeki ışık ve oraya vesile olmuş oluyor. O zaman şey gibi mi yani, aslında oyun oynamayı sevmiyorlar değil de yol göstermeyle ilgili. Yol gösterince de dahil oluyorlar demek oluyor. Buradan çıkan sonuç bu. Kimisi öyle. Kimisi öyle olsa da sevmiyor. Ha, yine de kabul etmeyen. Yine de yani hani hoşlanmıyorum diyor. Ondan sonra o da var. Ama bunun işte en azından çaba harcıyor. Yani görebiliyorsun onu. Kimisi çok seviyor ama şeyde kısır. Yani işte saklambaç, körebe
Anladım. Ondan sonra O kadar, işte kısıtlı. araba evcilik diyor. Sen ha deyince oyun icat ediyorsun mesela. Şimdi bizim bu tezgahın üstünde olan şeylerle bir tane oyun icat etmek gerekse. Buluruz, yaparız. Aklına bir ilk tane gelen- kağıt verirsin, şurada gemi yaparız, üstürüz şunun içinde şöyle. Al çocuk bunu eğlenir, böyle döndürür, gemisi gider işte. Bu Ya oyun mu? anasını Oyun. arkadaş, gerçekten oldu ha. Oyun. Çekirdek kabuklarıyla sana bunlarla bile oyun yaparız. Mesela Yaparız. Bak ya yazı yazalım çekirdek kabuklarıyla. Leblebi yazalım çekirdek. yazı leblebi hesap makinesi de getireyim mi? Bülent'in B'sini yapalım çekirdek kabuklarıyla. Bulursun yani oyun. Evet buldun gerçekten ya. Vay anasını. O zaman ben de bir oyun demişken bir oyuna geçelim. Adem şu ver bakalım benim şeyleri emanetlerimi kardeşcağızım. Aman Allah'ım geliyorum. Madem oyun dedin. Bizim de kendimizce oyunlarımız var Şermin Hanımcığım. Hadi bakalım. Bekleyin. Sağ ol Adem. Şimdi ben sana biz de efendim burada kebap oyunu diye bir oyunumuz var bizim de. Son derece otantik. Efendim Türk folklor. Ya iyi neler saçmalıyorum. Eldivenler tekrar bir çekirdek molası rica edeceğim sizden. Yedirmedin çekirdek. Vallahi billahi hepsini programdan sonra paketleteceğim sana. Rahat ol. Evde onları yiyelim. Yemin ediyorum. Şimdi Evet efendim ne yapıyoruz? Salatayı bizim biz oyunumuza geçiyoruz. Eldivenlerimizi taktıktan sonra şişe kebap takma bölümümüze geldik. Neden? Çünkü Bülent Yaprak'la tezgaha ne yaptık? Geldik. Geldik. Şu sizin şişiniz. Buyurun. Bu da bana ait olan. Evet. Şimdi şöyle Ben acele nasıl olduğunu etmeyin. bilmiyorum. Ben Buyurun, size siz tane bakın. tane anlatayım. Şimdi mesele şu. Ben daha önceki konuklarımı da bu konuyla ilgili şey yaptım. Bilgilendiriyorum. Çünkü yaptığımız bir takım hareketlerin birçoğunun ben artistik olduğunu düşünüyorum. Bana bunlar bunu öğrettiler ama çok da gerekli değil. Ama şu mesela lüzumlu bir şey çünkü eline yapışmıyor. Şuradan şöyle 3 parmak suretiyle bir su alıyorsun şöyle acık avucuna. Ki bu böyle yapışmıyor eline. Almasan da yapışmaz eline ama neyse. İşte aynı şeyi düşünüyorum. Bak gördün mü? Hayır şey ya. Ulan bir kişi tamam bak benden yana oldu ya. Ben almayacağım. Hadi bakalım şimdi. Konuşturmadın yemin ediyorum ya. Tamam almadı. Şermin almadı. Hadi bakalım bakalım yapışacak mı? Hazır mısın? Hazırım. Şimdi şişimize efendim bu kıymayı geçirip şöyle bir 5 santim ucundan aşağıya kadar alıyoruz. Tamam. Evet budur. Şimdi diyorlar ki buradan suyu tekrar alacaksın. Şöyle bir şey yapacaksın. Almayacağım o suyu. Almayacaksın sen. Almayacağım. Şu parmağı kullanmıyormuşsun. Ben bunun da artistik olduğunu düşünüyorum. Mesela İşte bu diyorlar ki bu buradan tutmuyor yoksa diyorlar yani. Yeteri kadar da açıklayamadılar bana bunu. Onu sana söyleyeyim. İkna olmadım. Şunu kullanmıyorsun ve şunu şöyle. Sadece bu parmağımla sıkacağım. Deneyeceğiz. Bak yeni bir şey denemediğin sürece Evet. farklı şey bulamazsın. Kebapta yeni bir boyut. Bunun adı da mesela sadece bu parmağını kullandığın için işaret kebabı. İşaret kebabı. Adını bu yapıyor. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İşaret kebabı çok iyi isimmiş ya. İşaret kebabı. İşaret kebabı menüye koyduruyorum tezgah kebapta. İşaret kebabı var bundan sonra. Gelin. Yemin ediyorum ya. Beni sıksan şurada en fazla oyuncu kebap falan derdim ben. Anladın mı? O kadar yaratıcıyım Daha da ben. iğrençleşmek istersen Evet. türlerini yaparsın. O, bu, şu diye attırılır. İşaret kebabı. İşaret kebabı ya. Çok fena ya. Bugün de bizim evde Ceyda ile bana oğlanın küçük oyuncak tencereleri falan var evde. Yemek yapıyor. O tencereyi kapağa doğru yuvarlayıp tencereye kapağı buldurdu ya. Hayır öyle demedim. Bak bakayım Tunacığım dedim. Evet. Ceyda ile Bülent nasıl bir çift? Birbirine uyumlular mı dedim. Evet. Uyumlular dedi. Evet. Kapak oradaydı. Tencereyi yuvarladım. Bak dedim tencere kapağını yuvarlandı. Evet ya. Kapağını buldu dedim. Evet. Sonra benim Uyumlu karım da insanlar için dedim böyle deniyor dedim. Evet, benim- Çocuğa bir deyimi ben nasıl anlatabilirim daha bu kadar? çok Anlatmışım, yaratıcı. daha ne anlatabilirim? Yemin ediyorum kimsenin aklına ya. Karım da kapağı alıp tencereyi kapatıp bu da sana kapak olsun dedi bana ya. Yemin ediyorum ben aranıza düştüm. Neler yaşıyorum ya. Benimki bitti. Şero. Benimki de bitti. İşaret kebabı. Gerçekten- Seninkinden güzel oldu. Gerçekten iyi oldu biliyor musun? Bu parmağı kullanmayarak yanlış yapmışlar yıllarca. Buradan tüm kebapçılara İşaret kebabı.
Yemin ediyorum. Seninki bir şey söyleyeyim mi? Daha böyle bir şey mızrak gibi oldu ha. Biz bak bütün böyle seminerlerde anlatıyoruz. Şu iki parmağı kullanmak çok önemli. Çocuk Seminerlerde bunu niye gelişiminde. anlatıyorsunuz? Çünkü ince Çocuğun motor kulağında bu. falan şaka. Hayır, ince Tamam. motor bu. Bunu kullanmak çok önemli. Buna değinmiş olalım burada. Çünkü bu çocuk bunu kullanabiliyorsa eğer, bu iki parmağını açıp kapatabiliyorsa fermuarını çekebilir, düğmesini ilikleyebilir, kendi öz bakım becerilerini gerçekleştirebilir. O yüzden müsaade edin çocuğunuz bu iki parmağını kullansın, el hareketlerini çalıştırsın, el kaslarını geliştirsin. Her şeyi siz yapmayın. Bunu takip edin diyoruz. Evet. Kebapçılar ne yapıyor? Bunu Bunu kullanma diyor. kullanmayın diyor. Şeye aykırı. Kebapçılar niye çocuklara bunu yapıyorlar Eğitime ya? aykırı yani. Aykırı. Bu iki parmağı kullanacak, olmaz öyle şey. Kebap yemiyoruz lan bundan sonra. Hadi bakalım. Nerede o kebapçı? Bu iki parmağı kullanacaksınız. İnce motorunuz gelişmez aksi takdirde. İnce motorsuz kebap mı olur? Biraz kendinize gelin. Motorla servis göndermeyi biliyorsunuz. Oo bak gitgide sohbet pisleşiyor farkındaysan. Aman tanrım. Ben şunları vereyim de ocağa koysunlar Şero. Yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Gerçekten güzel oldu, enteresan oldu. Ve ıslamadım. Islamadan yaptın. Bakalım pişerken ne olacak? Hazal'ın bölümünde çünkü Hazal'ınki mesela döküldü. Gerçi o ısladı da döküldü. Hazal çok yetenekli değil. Demek. Hadi. Demek. Al Demek. kardeşim benim. Eyvallah. Eldivenlerden kurtulabiliriz. Şimdi çekirdeğimize kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun efendim. Alayım. Çay tazeleyeyim mi? Lütfen. Hemen efendim. Hemen efendim. Yemin ediyorum servise bak ya. Adem abi. Sen oradan yenilerini halledersin kardeşim ya. Evet. Şimdi asıl soru. Senin cümle alem biliyor ki komando gibi bir annesin. Komando gibi bir annesin gerçekten. Yani bunu bir erkek diliyle ancak bu şekilde adlandırabilirim ben. Gerçekten komando gibisin. 3 tane çocuk. Bu kadar faaliyet, koşturmacak. Hepsi birbirinden pırlanta gibi çocukların gerçekten. Acayip. Her biri genius. Bir değişik tipler bunlar. Ama yani senin de bu yoğunluğun, bu kadar koşturmacan, yazarlığın, çizerliğin, seminerlerin falan da aynı zamanda çocuklarla bu kadar nasıl oluyor, nasıl? O benim işim. Ve diğer taraftan yani seminerlere gidiyorsun, kitaplar yazıyorsun Evet. ve işte okullara gidiyorsun, çocuklar için bir şeyler yapıyorsun. Onlar da çocuk. Onlar da çocuk. Evet. Böyle mi? Yani yoruldum demiyor musun hiç arkadaş ya? Onlar da çocuk. Biz Durmuyorsun doğurmadık, Şermin, biz doğurmadık durmuyorsun. diye bizim değil ki. Onlar da Evet bizim de. çocuğumuz. O yüzden orası için de bir şeyler yapmak zorundayız. Ya yapma demiyoruz da durmuyorsun diyorum. Durmuyorsun. Ne Bak yapayım mesela durup? tatile geldin, bugün de oturdun mantı yaptın yani. Ne O yapalım hiçbir ya? şey yapmasan ya mantı yapıyor. Ha. Ay teşekkür ederim, sağ Hepsi olun. geldi yine. Öyle bir sıkıntım var. Evet yani duramıyorum ya. Yapacak bir şey yok Arkadaş yani. demiyor Duramıyorum. musun hiç yani? Bir ayağımı uzatayım. Demiyorum ya. Demiyorum. Elini ayağın tutmuyor ondan sonra bak. Diye mi bari artık? Yarın oturayım bütün gün hiç kalkmayayım yerimden. Yani şöyle. Hayat çok anlamlı ve yapılacak çok fazla şey var. Keyif alınacak çok şey var. İşe yaranacak çok şey var. Bu ülke için yapılabilecek çok fazla şey var. %100. Neresinden tutsan kârdır. Ve ne kadar çok şey yaşasan, görsen, deneyimlesen ve ne kadar böyle bir şey kaçırmasan o kadar avantajın var yanına yani. Ne güzel ya. Diğer taraftan da çocukların örnek oluyorsun. Evet. Seni görüyorlar, izliyorlar. Bu da değerli. Ve boş oturamıyorum yani herhalde öğrenmemişim ben öyle bir şeyi. Bilmiyorum yani bazen zorluyorum kendimi. Enerjini yüksek Oturduğum tutmak gibi. için bir şey yapıyor musun yoksa bu Yapmıyorum. musun sen? Ben farklı mesela hiç görmedim seni. Hep enerjiksin, hep nasıl diyeyim sana? Pozitif bir tarafın var her zaman yani. Yani mutlak düştüğün, hepimizin Oluyor. düştüğü bir omzunun eğildiği zaman Biri düşüyor, oluyor. biri o Falan. zaman da bu düşünce yukarı çıkmış oluyor. Nasıl? Evet. Hakikaten böyle göründüğün gibi de birisi şimdi sana ne diyeyim ki ben başka ya? Peki yeni projeler, kafanda yeni şeyler var mı? Buradan açık edeceğin, bizimle beraber paylaşacağın Evet, yakında. sizinle paylaşabileceğim. Yeni bir çocuk kitabı üzerinde çalışıyorum. Benim için çok keyifli bir kitap olacak. Çocukların da seveceğini ümit ediyorum. Hı. En taze o var. Bizim için, yetişkinler için, yakın vadede Yetişkinler kafanda bir şey için- kesin vardır çünkü de o yüzden. Var Evet bak yani. ama Değmezsiniz diyor. var ama niye vereyim ya? Var ama
Daha ona var yani. Henüz. Ha, söylemeye gerek yok Ha, diyorsun. zamanı geldiğinde paylaşırız inşallah. Ama Senaryo bir yazar mısın? yapmıyorum. Bak şimdi oraya geliyorsun. Evet, oraya gelmek zorundayım. Bilmiyorum ki yapabilir miyim? Seninle onu hep konuşuyoruz. Denemeden bilemeyiz ki. Evet. Şermin. İşte yani deneriz belki. İnşallah olur. Yol göster, oturtur çalıştır kardeşini. Estağfurullah ya, yol Oturuyorum göstermek bütün ne gün demek ya, senin gibi bir çekirdek çitleyeceğine çitleyeceğine diyor ya. evde Şu oturduk. çekirdeğin müsebbibi sensin. Sensin sen. Hangi konumuza çekirdek vermişiz? Bütün dünya alem biliyor senin çekirdek bağımlılığını. Nasıl bağırttırdın beni burada ya? Nasıl bir yutmuşum senin onun içinde ya, böyle çıktı içinden. Yol göstermek falan değil, estağfurullah ya. Beraber çalışırız tabii ama senin gibi bir kaleme yol gösterilmez. Ben mesela kitaplarında gördüğümüz net olan bir şey var ki sen zaten senaryo yazıyorsun. Çoğunlukla diyaloglarını da yazıyorsun ayrıca. Belki bir gün olur. Olursa da çok güzel olur. Hep beraber otur izleriz. Ne güzel olur gerçekten. Bak çektik, yazdık, Yazdık, çektik, izliyoruz çıktı, yani. oturduk izliyoruz. Ama öyle önemli oldu. olan o. Benim için o. Ben Öyle. zaten herhangi bir kitaba başladığım zaman onu ilk önce böyle rafta görüyorum. Böyle hayalimde gidiyorum, onu rafta görüyorum, alıyorum, eve geliyorum, okuyorum falan. Süper. Ondan sonra geri kalan kolay oluyor zaten. Onu gördükten sonra onu rafta görüyorum. Hayal edince oluyor zaten. %50'si tamamdır diyorlar ya. %50'si değil, tamam. Hayır yani bir şeyi hayal ettiğin zaman başlamadan önce %50'sini halletmiş olursun derler ya. Yani kim Hayal der mi onu da kurdun? tam bilmiyorum şu anda ama Kim yani demiş o? öyle diyorlar Nasıl diye. böyle bir istatistik veri vermiş bilmiyorum ama yani sonuçta hayal çok güzel bir şey ve insanlar hayal etmeyi hiç bırakmamalılar. Hayalinin karşında gördüğün zaman zaten oraya doğru yürüyorsun. Bazen çok uzakta kalıyor, yol değiştirmen gerekiyor. Bazen önüne engeller çıkıyor, onu aşmak zorunda kalıyorsun. Bazen hayalinin formunu değiştirmek zorunda kalıyorsun. Ama sonuçta orada uzakta duran bir şey varsa ona doğru yürüyorsun. Yani sen yürüdüğün sürece ona ulaşıyorsun. Çoğumuz şunu yapıyoruz. Hayali orada görüyor. Sonra diyor ki olmaz o ya. Ondan sonra oturuyor. O Vazgeçelim. zaman olmuyor. Sonra olmuyor evet. Ne güzel. Edebiyatçı diliyle anlatılınca bak ne kadar anlaşılır oluyor. Ben şimdi bunu anlatmak isteseydim böyle oğlum yine anlatırdım da bir dolanırdım yani. Bir zaman alırdı. Peki son olarak bir şey daha soracağım. Son bitti. Bütün bu Daha koşturmacanın... yeni geldik ya. Hay devam etmek istiyorsan bütün konuklarda aynı şeyi söylemiyorlar mı? Ha? Çok iyi değil miyiz ya? Çabuk olmuş gibi geliyor bak herkese. Halbuki en az 40 dakika falan program var şu anda. Öyle mi? Tabii. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ne? Şimdi mesela bu koşturmacan, yorgunluklardan falanlardan filanlardan da biraz söz ettik. Senin bundan bir şikayetin varmış gibi görünmüyor ama Şükür yok. gelecekte hayalini kurduğun yer Şermin mesela çocuklar, okulları falan her şey halloldu artık. Ve ne yapacak Şermin yani? Ay. Böyle devam mı edecek? Oturup 92 yaşında da onu da yazayım, oraya da seminere gideyim. Böyle mi olacak? Keşke sağlığımız el verdiği sürece yapalım bunları, çok güzel şeyler. Daha öğreniyorsun, sen de öğreniyorsun, öğrendiklerini paylaşıyorsun. Bu zaten yaptığın Ya şey. bundan yani. yana bir şikayetim yok. Senin Tamam. dingin bir mesela bir dinginlik hayalin yok mu soruyorum. Merak ediyorum. Var. Şapka takacağım bir tane böyle büyük. Dinginlik hayaline bakıyorum. Dinginlik. Evet. Oturacağım öyle. Çünkü. Şapka takacağım, rüzgar uçursun beni diye böyle büyük şapka. Oturacağım evde, bütün gün hiç kımıldamayacağım böyle. Berjerde, şapkamla, evde de şapkayla. Yok yani öyle bir hayalim. Yani hani niye durmak diye bir şeyi hayal edesin ki yani? Bu memleketin zaten yarısının hayali emeklilik. Evet de hani durmaktan söz Emekli etmiyorum. olalım. Benim hayalim mesela Adam çalışmak için yani böyle hayal olur. Üniversiteye, liseye gidiyorsun, üniversiteye hazırlanıyorsun, okuyorsun. Ondan sonra bir iş sahibi olabilmek için çeşitli sınavlara giriyorsun. Badireler. İşe başlıyor. 5 sene sonra diyor ki emekli olsam da gidip bir deniz kasabasına, sahil kasabasına yok benim sorduğum şey yerleşsem. çok emeklilik gibi değildi ya. Ben mesela çiftlik ve çalışmak yine. Ama hani mesleğim değil de eğer emeklilikse bunun adı başka bir zevkli uğraş alanı yaratmak yani. Arı olsun, işte bir bal yapılsın, ekelim biçelim falan hayalim var benim mesela. Buna benzer bir şey düşünüyorum. Çünkü böyle bahçedir ve buna benzer şeylerdir, böyle şeylerden hoşlandığını Onları bildiğim zaten için. yapıyorum ve bana şu anda yeni gittim, elimi mikrofona koydum. Yapıyorum ve şu anda bana keyif veriyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde kendi istediğim çerçevede, istediğim süreç içerisinde devam ederim. Çekirdek Ama- yersin muhtemelen sen. Yani ben böyle gideceğim yani hani muhtemelen. Belki ne olurmuş. 30 yıl sonra otururuz burada gene. Kebapçıda değil mi? Biz Kebapçıda. almışız buraya. Gene tezgah geldik yaparız programın adında. Aynen.
Olabilir. Ya da 30 yıl sonra da baktık ki hiç bitmemiş program. Hala devam ediyor. İşte Sen tekrar tamam, gelmişsin. gene gelmişiz. Onu mu diyordun Hala sen de? işte Ben onu anlamıyor muyum? O sohbeti mi anlamıyorum ben? Olsun. 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 Akşam saati Kafalar geç. yandı demek. Akşam saati geç. İyi ki geldin. Bizi Sağ ol. çok mutlu ettin. Biz sen geldin diye senin adına küçük bir hareket yaptık. Küçük bir şey yaptık. Ne geliyor acaba? Senin adına, senin Ay, de ay, seni ay, çok seven, sevdiklerini bildiğimiz Koruncuk Vakfı'na küçük bir yardım yaptık. Senin Çok adına. teşekkür Bizim ederim. programımıza gelmenden ötürü. Onlar da Korunca, sana ben de Koruncu'yu çok severim. çeşitli- Hatta benim de bir kitabımın ilk baskısının geliri Koruncu'ya gitmişti. evet, onlar için de yani senin onlar için, onların da senin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz biz. O yüzden senin adına böyle bir şey yaptık. Onlar da sana küçük armağanlarını falan gönderdiler. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. İyi ki davet Şeref ettin. duyduk. Çok Vallahi. mutlu oldum. Ben çok eğlendim. İnşallah sen de çok eğlenmişsindir. İzleyenler zaten çok eğlenecekler. Eğlendik. Gene bak işte Ceyda'nın canlı yayında yaptığı şey, ne konuşacaksınız dedi. Gene bir şey konuşmadık. Gene bir şey veremedik insanlara. Yok, hayır, Ama bence çok güzel olsun. konuştuk. Eğlendik. Ceyda her zaman zorluyor ve daha iyisi olsun diye uğraşıyor. Ben biliyorum. Ben Bir program daha yapacağım. Kızım, Bak ben oradan bunu bilmesem ben onunla evlenir miydim? program daha yapacağım. Bak onda neler yapacağım. Aynen oluyor. Dosyalarla Kız şimdi geleceğim. hep böyle daha dosyalarla. iyisini istiyor, anladın mı? Hep daha böyle iyisi olsun istiyor o da. O da haklı. Geldi ama bak ondan sonra geldi mesela, bize aşıyı attı ve hop çok güzel toparladık. Bence çok güzel, çok altı dolu, harika. Seninle aksi düşünülemezdi zaten ya. İyi ki geldin. Çok Sağ ol. teşekkür ederim. Davet ettin. Eyvallah. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi et. Evet diyoruz şimdi.